Bir küre düşünün. Sıradan, içi dolu, 3 boyutlu bir küre. Şimdi bu küreyi birkaç parçaya ayırıyorsunuz. Parçaları esnetmiyorsunuz. Büzmüyorsunuz, eritmiyorsunuz. Üzerlerine yeni madde eklemiyorsunuz. Sadece döndürüyorsunuz ve başka yerlere taşıyorsunuz. Ve en sonunda elinizde başlangıçtaki küreyle aynı boyutta iki ayrı küre oluyor. İlk bakışta bu matematiksel bir numara gibi görünür. Hatta imkansız görünür. Çünkü günlük hayatta öğrendiğimiz en temel sezgiye ters düşer. Bir portakalı ikiye bölerseniz 2 portakal elde etmezsiniz. Bir altın küreyi keserseniz altının toplam miktarı değişmez. Bir nesneyi parçalarsanız parçaların toplamı yine o nesnenin toplamı kadar olmalıdır. Ama Banach-Tarski paradoksu bize şunu söyler. Matematiğin soyut dünyasında 3 boyutlu bir küre sonlu sayıda parçalara ayrılabilir ve bu parçalar yalnızca döndürülüp ötelenerek, yani yer değiştirilerek orijinaliyle aynı boyutta iki küreye dönüştürülebilir. Bu bir fizik deneyi değildir. Bir laboratuvarda yapılabilecek bir kesme işlemi değildir. Bıçakla, lazerle, mikroskopla ya da atomları tek tek taşıyarak uygulanacak bir yöntem değildir. Bu bir matematiksel teoremdir. Yani öyle olsa ne olurdu diye soran bir hayal değil, belirli matematiksel kurallar kabul edildiğinde gerçekten kanıtlanan bir sonuçtur. İşte paradoksun rahatsız edici tarafı da burada başlar. Çünkü burada sorun matematiğin yanlış olması değil. Sorun bizim hacim, parça, kesmek ve yeniden birleştirmek gibi kelimeleri günlük hayattan matematiğe taşırken aynı anlamda kullandığımızı sanmamızdır. Banach-Tarski bize şunu gösterir. Her nokta kümesine hacim atayamazsınız. Her parça bildiğimiz anlamda bir cisim olmak zorunda değildir. Ve sonsuzluk devreye girdiğinde sezgilerimiz çok hızlı bir şekilde güvenilmez hale gelir. Önce en basit sorudan başlayalım. Burada gerçekten ne iddia ediliyor? Teorinin iddiası şudur. 3 boyutlu uzayda içi dolu bir küre alınır. Bu küre sonlu sayıda parçaya ayrılır. Bu parçalar şekilleri bozulmadan yalnızca uzayda döndürülerek ve taşınarak ve ötelenerek yeniden düzenlenir. Sonuçta başlangıçtaki küre ile aynı yarıçapa sahip iki küre elde edilir. Burada sonlu sayıda parça ifadesi önemlidir. Çünkü sonsuz sayıda parçaya izin verilseydi insan bunu biraz daha kolay kabullenebilirdi. Sonsuzluk zaten garip sonuçlar üretir. Fakat bu teoremde parçaların sayısı sonsuz değildir. Hatta daha sonra Raphael Robinson bu işlemin en az 5 parça gerektirdiğini göstermiştir. Yani küreyi iki ayrı küreye dönüştürmek için en küçük sayı 5'tir. Bu kulağa daha tuhaf gelir. Çünkü 5 parça dediğimizde aklımıza pasta dilimleri gibi, portakal dilimleri gibi taşınabilir, tutulabilir, kenarı köşesi olan parçalar gelir. Ama Banach-Tarski'de parçalar böyle değildir. Bu parçalar düzgün yüzeylere sahip katı parçalar değildir. Onları masaya koyamazsınız, kenarlarını çizemezsiniz. Hatta zihninizde net bir şekil olarak canlandıramazsınız. Bunlar uzayın içine dağılmış son derece karmaşık nokta kümeleridir. Bir benzetme yapalım. Normal bir cismi kumaş gibi düşünün. Onu keserseniz parçaları yine kumaş parçalarıdır. Şekilleri garip olabilir. Ama yine de her parçanın bir alanı, kalınlığı, hacmi vardır. Banach-Tarski'deki parçalar ise kumaş parçası gibi değildir. Daha çok bütün odaya dağılmış, görünmez toz bulutları gibidir. Her parça kürenin her yerine ince ince yayılmış olabilir. Her biri kürenin içinde akıl almaz derecede dağınık bir nokta seçimi gibi davranır. Bu yüzden bu parçalara ölçülemeyen kümeler denir. Ölçülemeyen küme şu demektir. O kümeye bildiğimiz anlamda bir uzunluk, alan ya da hacim veremezsiniz. Bu parçaların hacmi ne kadar diye sorduğumuzda cevap sıfır değildir, sonsuz da değildir. Bu sorunun standart hacim anlayışı içinde tutarlı bir cevabı yoktur. Çünkü hacim kavramı her türlü nokta topluluğuna uygulanamaz. Günlük hayatta gördüğümüz nesneler hacme sahiptir. Bir bardak suyun hacmi vardır, bir taşın hacmi vardır. Bir odanın hacmi vardır. Matematikte de düzgün şekillerin hacmini hesaplarız. Küre, silindir, küp, prizma gibi. Ama modern matematikte küme dediğimiz şey çok daha geniştir. Küme sadece düzgün şekillerden oluşmaz. Noktaların akla gelebilecek her türlü topluluğu bir küme olabilir. Bazı kümeler o kadar düzensizdir ki onlara hacim vermeye çalışırsanız matematiğin temel kuralları birbirine karışır. Banach-Tarski işte bu çatlağı kullanır. Ama burada kullanır derken bir hileden söz etmiyoruz. Teorem hacim olan parçaları alıp hacmi iki katına çıkarmaz. Tam tersine hacim kavramının uygulanmadığı parçaları seçer. Bu nedenle parçaların toplam hacmi orijinal hacme eşit olmalıdır sezgisi burada çalışmaz. Çünkü o önermenin çalışması için parçaların her birinin hacminin anlamlı olması gerekir. Şimdi paradoksun kalbine birazcık daha yaklaşalım. Bu teoremin dayandığı temel fikirlerden biri seçim aksiyomudur.
Aksiyon matematikte kanıtlanmadan kabul edilen başlangıç kuralı demektir. Geometride iki noktadan bir doğru geçer gibi temel kabuller vardır. Küme teorisinde de bazı temel kabuller vardır. Seçim aksiyomu bunlardan biridir. Seçim aksiyomu kabaca şunu söyler. Elinizde çok sayıda, hatta sonsuz sayıda boş olmayan küme varsa her birinden birer eleman seçebilirsiniz. Bu cümle ilk duyulduğunda çok masum görünür. Mesela önünüzde 3 kutu varsa, her kutuda en az bir nesne varsa her kutudan bir nesne seçebilirsiniz. Burada sorun yoktur. 1000 kutu olsa da seçebilirsiniz. Hatta her kutu açıkça tanımlanmışsa seçim kuralınızı yazabilirsiniz. Ama sorun sonsuz sayıda küme olduğunda ve her birinden nasıl seçim yapılacağına dair açık bir kural olmadığında başlar. Seçim aksiyomu der ki böyle bir durumda bile seçim yapılabilir. Yani size seçimin nasıl yapılacağını göstermez. Bir algoritma vermez, bir liste vermez. Şu elemanları seç demez. Sadece böyle bir seçim kümesinin var olduğunu kabul eder. Banach-Tarski'nin garip parçaları tam da burada ortaya çıkar. Küre içindeki noktalar belli hareketlere göre gruplara ayrılır. Sonra seçim aksiyomu kullanılarak bu grupların her birinden bir temsilci nokta seçilir. Bu temsilciler daha sonra döndürme ve taşıma işlemleriyle öyle kümelere dönüştürülür ki kürenin parçaları beklenmedik şekilde yeniden düzenlenebilir. Burada kritik nokta şudur: seçilen noktalar düzenli bir desen oluşturmaz, bir yüzey oluşturmaz, bir katman oluşturmaz, gözle görülebilir bir parça oluşturmaz. Seçim aksiyomu bize onların var olduğunu söyler ama onları fiziksel bir kesme planı gibi vermez. Bu yüzden Banach-Tarski gerçek dünyada uygulanmaz. Bir altın küreyi alıp 5 parçaya keserek güneş büyüklüğünde bir altın küre yapamazsınız. Çünkü gerçek maddeler atomlardan oluşur. Fiziksel kesme işlemleri sınırlıdır. Bir parçanın yüzeyi, sınırı, enerjisi, atomik yapısı vardır. Banach-Tarski'deki parçalar ise böyle fiziksel parçalar değildir. Onlar sonsuz sayıda noktanın soyut seçimiyle tanımlanan matematiksel kümelerdir. Bu ayrım çok önemlidir. Paradoks fizik yanlış demez. Madde yoktan var olur da demez. Enerjinin korunumu çürüdü de demez. Söylediği şey şudur: noktalardan oluşan soyut uzayı gerçek fiziksel madde ile birebir aynı şey sanarsanız yanılırsınız. Peki neden özellikle 3 boyut? Neden bir doğru parçasında ya da düzlemde aynı şey olmuyor? Burada işin içine hareketlerin yapısı girer. Bir boyutta hareket çok sınırlıdır. İleri gidersiniz, geri gidersiniz. 2 boyutta da hareketler daha zengindir ama yine de yeterince karmaşık değildir. 3 boyutta ise döndürmeler bambaşka bir yapı kazanır. 3 boyutlu uzayda farklı eksenler etrafında döndürme yapabilirsiniz. Bir nesneyi önce bir eksen etrafında, sonra başka bir eksen etrafında döndürürseniz işlemlerin sırası sonucu değiştirir. Yani önce sağa çevirip sonra yukarı çevirmek ile önce yukarı çevirip sonra sağa çevirmek aynı şey değildir. Bu küçük fark paradoksun kapısını açan büyük farklara sebep olur. Matematikte buna işlemlerin değişmeli olmaması denir. Günlük dille söylersek bazı hareketlerde sıra önemlidir. 3 boyutlu döndürmelerde sıra gerçekten önemlidir. Bu yapı küre üzerindeki noktaları öyle karmaşık yörüngelere ayırır ki seçim aksiyomu ile birlikte ölçülemeyen parçalar oluşturulabilir. Bu parçalar daha sonra sadece döndürmeler ve taşımalarla yeniden düzenlendiğinde bir küreden 2 küre çıkmış gibi görünür. Ama tekrar vurgulayalım. Burada hacim 2 katına çıktı demek yanıltıcıdır. Çünkü hacim hesabı parçaların her biri için geçerli değildir. Eğer parçalar düzgün ölçülebilir fiziksel parçalar olsaydı böyle bir şey yapılamazdı. Bir banka hesabındaki parayı 2'ye katladığınızı iddia ediyorsunuz. Fakat bunu yaparken hesabı para miktarı tanımlanamayan garip alt hesaplara bölüyorsunuz. Bu alt hesapların her birinde kaç lira olduğu sorusu anlamsız hale geliyor. Sonra bu alt hesapları yeniden düzenleyip 2 ayrı hesap gibi gösteriyorsunuz. Bu gerçek bankacılıkta işe yaramaz ama soyut kurallar dünyasında para miktarı her alt hesap için tanımlı değilse normal toplama işlemi sezgisi devre dışı kalır. Banach-Tarski'de de olan şey buna benzer. Sorun kürede değil, her parçanın hacmi vardır varsayımındadır. Şimdi tarihsel çizgiyi kuralım. Bu fikir birdenbire ortaya çıkmadı. Banach ve Tarski 1924 yılında bu teoremi ortaya koyduğunda aslında daha önce açılmış bir kapıdan geçiyorlardı. Felix Hausdorff küre yüzeyi üzerinde daha erken bir paradoksal ayrıştırma fikri geliştirmişti. Daha da geride Giuseppe Vitali'nin ölçülemeyen kümelerle ilgili çalışmaları vardı. Yani Banach-Tarski tek başına havada duran bir tuhaflık değil, küme teorisi, ölçü teorisi ve geometri arasındaki derin gerilimin en çarpıcı sonucudur. Ölçü teorisi matematikte uzunluk, alan, hacim ve olasılık gibi kavramları sağlam bir temele oturtmaya çalışan bir alandır. Bir şeklin büyüklüğünü nasıl ölçeriz? Sonsuz sayıda küçük parçayı nasıl toplarız? Bir olayın olasılığını nasıl tanımlarız? Bunlar ölçü teorisinin sorularıdır. Fakat ölçü teorisi bize şunu da söyler.
Her kümeyi ölçmeye kalkarsanız başınız belaya girer. Bu yüzden matematikçiler ölçülebilir kümeler diye özel bir sınıf kullanır. Bu sınıf gerçek analizde ve fiziksel ihtiyaç duyulduğunda neredeyse bütün düzgün nesneleri kapsar. Ama akla gelebilecek bütün nokta kümelerini kapsamaz. Bu bir eksiklik değil, tutarlılığı korumanın bedelidir. Biz genelde uzayı boş bir kap gibi düşünürüz. Noktalarla dolu bir sahne. Bir nesne de bu noktaların belirli bir bölgesini kaplar. Fakat matematikte bütün nokta alt kümeleri dediğimiz anda fiziksel nesne fikrinden çok daha büyük bir evrene girmiş olursunuz. Bu evrende çizilebilen, kesilebilen, tutulabilen şekiller sadece küçük bir bölümdür. Paradoksun gücü de buradan gelir. Banattarski bizi şunu düşünmeye zorlar. Matematiksel uzay ile fiziksel uzay aynı şey midir? Bir fizikçi için uzay ölçümle, maddeyle, enerjiyle ve etkileşimle anlam kazanır. Bir matematikçi için uzay aksiyomlarla tanımlanmış soyut bir yapı olabilir. Bu iki bakış çoğu zaman iyi örtüşür. Geometri fizik için inanılmaz derecede güçlüdür. Ama Banattarski gibi sonuçlar arada fark olduğunu hatırlatır. Küreyi noktalardan oluşan kusursuz bir küme olarak alırsanız, seçim aksiyonunu kabul ederseniz ve her türlü garip alt kümeye izin verirseniz sezgisel hacim fikriniz kırılır. Bu kırılma matematiğin çöküşü değil, tam tersine matematiğin ne kadar kesin çalıştığını gösterir. Çünkü matematik bize sadece neyin doğru olduğunu değil, hangi varsayımlar altında doğru olduğunu da söyler. Bu teoremde varsayımlar çok nettir. Birincisi 3 boyutlu ideal Öklit uzayı kullanılır. Yani gerçek dünyanın atomlu, kuantumlu enerji yapısı değil. Sonsuz bölünebilir matematiksel uzay düşünülür. İkincisi parçalar sıradan geometrik cisimler değildir. Ölçülemeyen nokta kümeleridir. Üçüncüsü seçim aksiyomu kabul edilir. Yani sonsuz sayıda seçim açık bir tarif verilmeden yapılabilir sayılır. Dördüncüsü parçalar yalnızca döndürülür ve taşınır. Şekilleri bozulmaz. Fakat şekil burada fiziksel yüzey anlamında değil, nokta kümelerinin uzaklık ilişkilerinin korunması anlamındadır. Bu dört maddeyi birlikte kabul ettiğimizde paradoksal sonuç doğar. Banattarski matematikte kullandığımız temel kavramların sınırlarını gösterir. Hacim kavramının nerede güvenilir olduğunu, nerede olmadığını ortaya çıkarır. Fiziksel hacim ölçümle ilgilidir. Matematiksel hacim yalnızca belirli kümelere uygulanabilen bir kavramdır. Bu ayrımları net gördüğümüzde paradoks hala şaşırtıcıdır. Daha çok kuralların beklenmedik bir sonucu gibi görünür. Sonsuzlukla çalışırken sağduyu tek başına yeterli değildir. Çünkü sağduyumuz sonlu dünyada gelişmiştir. Taşlar, bardaklar, portakallar, masalar, ölçülebilir yüzeyler. Bizim zihnimiz bu nesnelerle eğitilmiştir. Ama matematik sonsuz sayıda noktadan oluşan yapılarla çalıştığında bu eğitim yetersiz kalır. Banattarski'nin yaptığı şey bu yetersizliği görünür hale getirmektir. Eğer bazı matematiksel nesneler var ama ölçülemiyorsa matematikte varlık dediğimiz şey tam olarak ne anlama gelir? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.